Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de Sağlık'tan herkese günaydın. Bugün değerli doktorumuz, tıbbi onkoloji uzmanı, doçent doktor Kerim Oyunvan'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hoş teşekkürler. geldiniz. Nasılsınız hocam? İyiyiz, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Hocam hemen başlıyorum. Kolon kanseri nedir? Şimdi kolon kanserinin bir anatomik lokalizasyonu ince bağırsaktan sonra başlayan, kalın bağırsak dediğimiz makata kadar devam eden yaklaşık 1,5 metre çapında sindirim sistemi organı. Gelişiminde de kolon kanserinin yani kalın bağırsak kanserinin yüzey epitelindeki bozukluğa bağlı orada tümörel bir oluşum oluşarak kolon kanseri gelişebiliyor. Peki kolon kanserinin görülme sıklığı nedir? Kolon kanseri aslında çok sık görülen bir kanser. Tüm dünyada 5. sırada kolon kanseri. Erkeklerde kadınlara nazaran bir miktar daha fazla gözükmekte. Kadın kanserlerinde meme kanserinden sonra 2. sıklıkla, erkek kanserlerinde de akciğer ve prostattan sonra 3. sıklıkla görülmekte. Aslında bir halk sağlığı sorunu olarak da değerlendirebiliriz kolon kanserini. Evet. Hocam kolon kanserinde birçok etken rol oynuyor tabii ki. Burada genetik faktörlerin rolü ne? Genetik faktörler kolon kanserinde önemli. Tüm kalın bağırsak kanserlerinin yaklaşık %5'i civarı genetik faktörlere bağlı gelişmekte. Özellikle 1. derece akrabalarında kolon kanseri olan hastalarda yani sağlıklı bireylerde kolon kanseri riski artmakta. Yine kolon mukozasından böyle çıkıntı dediğimiz, polip dediğimiz sendromlar olabiliyor. Bu şekilde yakınlarında, 1. derece yakınlarında polibe bağlı sendromlar olanlarda bu sağlıklı bireylerde kolon kanseri gelişim ihtimali daha fazla genetik açıdan da. Genetik rol oynuyor diyebiliriz o zaman. Evet, kesinlikle genetik rol oynamakta kolon kanserinde. Peki bu kanser türünün belirtileri nelerdir hocam? Yani insanlar kendilerine neyi görünce telaşlanmalılar, önemsemeliler? Evet, çok yaygın belirtilerden karın ağrısı özellikle kolon kanserinde sık gördüğümüz şikayetlerden. Onun dışında kolon kanserinin yerleşimine göre kanama önemli bir semptom. Özellikle makattan kanamalarda uyarıcı bir semptom olmalı. Onun dışında kanserin tabii genel oluşturduğu halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı gibi durumlarda kolon kanseri için bir doktora başvurmalılar değerlendirme amaçlı. Bu belirtilerle geldi siz hocam hasta. Peki kolon kanserinin erken teşhisinin önemi ne? Kolon kanseri erken teşhisi çok önemli. Zaten kolon, meme gibi birkaç kanserde erken taramayı sağlayabiliyoruz. Burada bakanlığımızın da kolon kanseri için yaptığı taramalar var. İlk önce hastalarda 50 yaşın üstündeki tüm bireylerde kolonoskopi ve gaytada gizli kan dediğimiz böyle basit, ucuz bir testle de saptayabiliyoruz. Kolonoskopi yapılan hastalarda eğer sağlıklı bireylerde herhangi bir problem yoksa bunları 75 yaşına kadar 5 yılda bir tarama programını alabiliyoruz. Eğer kolonoskopiyle tümörel bir oluşum saptayabiliyorsak da ileri tetkike devam ediyoruz hastalarda. Peki kolon kanserine tanı yöntemleri nelerdir hocam? Dediğim gibi ilk önce tarama yöntemi hem tedavi yöntemi de kolonoskopi bu hastalarda. Kolonoskopi ile eğer kalın bağırsakta bir tümörel oluşum görüyorsak oradan biyopsi hem işlem esnasında da alınabiliyor. Biyopsi patolojiye gönderiliyor. Kanser tanısı bu şekilde alıyor hastalar. Daha sonra tabii kanserin yaygınlığını saptama amacıyla da tomografi gibi batın tomografisi, akciğer tomografisiyle hastanın evresini değerlendiriyoruz. Kolonoskopi ama primer tanı yöntemi olarak değerlendirebiliriz. Hocam tedavi yöntemleri neler? Tedavi yöntemi tabii tüm kanserlerde olduğu gibi kolon kanserinde de erken tanıda hastayı yakalamak. Erken tanıda ilk tedavi cerrahi bu hastalarda. Hastaların bu evrelemede, tomografilerde uzak metastaz dediğimiz yani herhangi bir başka bir organa sıçrama durumu olmadığında bu hastalara cerrahi önerilmekte. Cerrahiden sonra da tümörün özelliklerine göre biz bir daha tekrar etmesini engelleme amacıyla bazen bu hastalara kemoterapi vererek
bu nüks riskini azaltabiliyoruz. Ama ilk tedavisi bu hastaların eğer yayılma olmamışsa cerrahi olarak söyleyebiliriz. Peki ileri derece kolon kanserlerinde akıllı ilaçlar dediğimiz bir tedavi uygulanabiliyor mu? Tabii. Şimdi bu hastayı değerlendirdik. Kolon dışında başka organlara yayıldı. Bunu ileri evre hasta diyoruz. İleri evrede hastalarda normalde onkoloji çok gelişmekte. Bir 10-15 yıla kadar sadece bu hastalara klasik kemoterapiler veriyorduk. Artık akıllı ilaçlar, immünoterapiler gündemde. Bu tümörün mutasyon yani genetik analizini yaparak herhangi bir saptanabilir mutasyon bulduğumuzda ona hedefe yönelik tedaviler ya da immün sistemi aktive edici immünoterapiler gibi yöntemlerle bu hastaların sağ kalımlarını arttırmaya yönelik tedaviler şu an mevcut. Çok hala da gelişmekte. Kolon kanserinde de bu tedavilerin yeri oldukça fazla. Hocam çok merak edilen, izleyicilerimiz de çok merak ettiği şeyler var aslında. Çok bilgi de veriliyor bunlarla ilgili. Beslenme alışkanlığı. Yani işte bu kanser yapar, bu yapmaz. Aslında insanların genelde merak ettiği bu. Evet. Yiyecek içecek olarak kanserden korunmak için tüketmememiz gereken şeyler. Evet, kolon kanseri özelinde konuşacak olursak çok önemli aslında kolon kanserinde çevresel ve beslenme. Kırmızı et tüketimi kolon kanseri için risk oluşturmakta. Bunu da şöyle söyleyebiliriz, haftada 500 gramın üzerinde kırmızı et tüketimi çok önerilmemekte kolon kanseri riskini geliştirmesi açısından. Bir de tabii bunun nasıl yapıldığı, özellikle mangal pişirme yöntemiyle Bizde yapıldığında, alışkanlık zaten mangal. Çok alışkanlığımız mevcut. Bu riski arttırmakta. Onun dışında D vitamini eksikliği kolon kanseri riskini arttırmakta. Kalsiyum içeriği düşük yiyeceklerle beslenme riski arttırmakta. Faydalı yiyeceklere baktığımızda özellikle tahıllı yiyecekler, kepekli ekmek, onun dışında kepekli makarna, baklagiller, selenyum, vitamin E gibi antioksidanlar da kolon kanseri gelişim riskini azalttığını biliyoruz. Peki onun dışında bir çevresel faktörler, hani beslenmeden bahsettik Evet. ama genetikten Tabii bazı bahsettik. obezite önemli bir rol oynamakta. Şeker hastalığı kolon kanseri için risk oluşturmakta. Sedanter yaşam yani aktif yaşam hayat olmaması bu gibi durumlar kolon kanseri riskini arttırmakta. Besinde de bahsetmiştim, özellikle vitamin D eksikliği ve kalsiyum eksikliği de kolon kanseri gelişim riskini arttırdığını biliyoruz. Kerim Hocam, kolon kanseri geçirdik, tedavisini yaptık, tamamıyla temizledik diyelim. Tekrardan oluşma ihtimali var mı? Tabii ki tanı anındaki evresi önemli, bunu net söyleyebilmek için. Erken evrelerde kolon kanseri gelişme ihtimali, nüksetme ihtimali düşük de olsa maalesef mevcut. Ama biz bu hastaları hem böyle beslenme önerileri hem de kemoterapilerle ve yakın takip ederek bunların erken dönemde yakalamaya çalışıyoruz. Ama evre ne kadar erken yakalanırsa bu hastaların tekrarlaması o kadar az. Metastazın olmaması bizim için büyük bir avantaj diyebiliriz. Büyük bir avantaj, aynen. Metastaz olan hastalarda kombine tedaviler uyguluyoruz değil mi? Daha çok mesela nereye metastaz yapıyor? Daha çok kolon kanserleri karaciğere metastaz yapmayı sever. Bölgesel lenf nodlarına, daha nadir olarak akciğere gibi organlara metastaz yapar. Bunlarda kombine tedaviler, klasik kemoterapilerimizi veriyoruz. Biraz önce de bahsettiğim gibi artık onkolojik tedaviler mutasyon yani genetik, tümörün genetiğine doğru kaymaya başladı. Hastanın tümöründen genetik materyal çalıştırıp bir mutasyon bulduğumuzda bu kemoterapiye ilaveten bazen bu hedefe yönelik direkt o reseptöre bağlanıp fayda edebiliyor. Bazen de immünoterapi kombinasyonları bu hastalarda uyguluyoruz ve böylece yaşam sürelerini uzun süre tutmaya çalışabiliyoruz bu tedavilerle. Hocam genetik olduğundan da bahsettiniz. Ailede, geçmişte çok kişide görüldü diyelim. Kendimizi kontrol altında tutmak için ne yapmak gerekiyor? Belirli aralıklarda kontrole gitmek gerekiyor mu? Ya da bunun bir yaşam standardı var mı? Beslenme ya da çevresel olarak nelere dikkat etmeli genetiğinde olanlar? Genetik geçiş özellikle öneri şu şekilde. Birinci derece akrabalarında kolon kanseri tanı yaşı önemli. Örnek verecek olursak birinci derece yakınımız 50 yaşında kolon kanseri yani tanısı aldı. Bu yaştan 10 yaş geriye gidip yani sağlıklı birey 40 yaşında kolonoskopi takiplerine başlaması gerekiyor. Normalde herhangi bir
risk faktörü olmayan sağlıklı bireylerde bu 50 yaşından sonra önerilmekte. Ama birinci derece akrabalarında eğer kolon kanseri tanısı varsa tanı yaşından 10 yıl geriye giderek kolonoskopi tetkiklerini yapmak lazım. Orada bazen polipler saptanabiliyor kolonoskopide. Bunların düşük de olsa kanserleşme riski var. Hem kolonoskopi esnasında o polipler de alınabiliyor. Bu polip varlığına ya da yokluğuna göre de bu aradaki tarama süreleri azalabiliyor. Ama herhangi bir problem olmayan hastalarda yine 5 yılda bir öneriliyor. Beslenme de çok önemli. Dediğim gibi kırmızı et tüketimini azaltmak gerekiyor. Daha çok posalı yiyecekler, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek gerekiyor. Onun dışında tabii ki sigara, alkol, çoğu kanserde olduğu gibi kolon kanserinde de risk oluşturmakta. Fiziksel aktiviteyi arttırmak gerekiyor. Bu şekilde önlemlerle kolon kanserinden korunabiliriz. Çok çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugün değerli doktorumuz, tıbbi onkoloji uzmanı doçent doktor Kerim Oyman'la çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.